Orhan Bey, 1281 yılında Söğüt'te doğmuş, 1362 yılı Mart ayında Bursa'da vefat etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahıdır. 1324 ile 1362 yılları arasında beylik yapmıştır. Babası Osman Bey'den 16.000 kilometrekare olarak aldığı devleti, oğlu 1. Murat'a 95.000 kilometrekare olarak bırakmıştır. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey ve Malhun Hatun'un oğludur. Sarışın, uzun boylu ve mavi gözlü, halk tarafından çok sevilen, ulemaya saygılı, merhametli bir hükümdar olarak tanımlanır. Sık sık halkın arasına karıştığı ve dertlerini dinlediği söylenir. Babası Osman Bey'in vefatı üzerine 1326'da bey olmuştur. Orhan Bey'e Şücaettin, İhtiyareddin ve Seyfeddin unvanları verilmiştir. Ölüm tarihini 1359, 1360, 1361 ve 1362 gösteren kaynaklar da vardır. Sultan unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahının 1. Murat olduğu kabul edilmektedir. Lakin bazı kaynaklar Orhan Bey'i, Sultan unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahı olarak kabul etmektedir. Hatta, onun adına basılan sikkede, Sultan-ı Azam Orhan Bey, yazılmaktadır ve üstelik, Orhan Bey'e ait olan bir tuğrada, Sultan Orhan, yazılmaktadır. Hatta İbn Batuta, Osman Bey'i, ilk sultan, olarak adlandırmaktadır. Orhan Bey, beyliğin başına geçince Bizans Bityası'nın iki büyük merkezi Bursa ve İznik üzerindeki kuşatmayı sıkılaştırdı. 1326 baharında bütün kuvvetleriyle Bursa önüne gelip teslim olmasını istedi. Bursa Tekfuru'yla uzlaşılan teslim ahitnamesinin maddeleri şunlardır. 1. Şehre giren Osmanlı askerleri halka zarar vermeyecek, yağma olmayacak, esir alınmayacak. 2. Gitmek isteyenler mallarıyla Osmanlı askerlerinin himayesinde şehri terk edecek. 3. Teslimde Orhan Bey'e 30.000 altın ödenecektir. Orhan Bey 1324 yılı Şubat ayında Bursa'nın fethini görmeden 67 yaşında vefat eden babası Osman Bey'in vasiyeti üzerine, cenazesini geçici olarak gömülü bulunduğu Söğüt'ten aldırarak 2,5 yıl sonra 1326 yılında Bursa'daki Gümüş Kümbede defnettirmiştir. Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemeye devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik akınlar ve fetihlerle Osmanlı Beyliği daha güç kazanmıştır. Orhan Bey 1321'de Mudanya'yı fethederek beyliğini Marmara Denizi kıyısına ulaştırmıştır. 1323 yılında Gebze'de kendi adında cami yaptırmıştır. 1321 ve 1326'ya kadar Gazi komutanlar emri altında Osmanlı beylik birlikleri beylik sınırlarına sevk edilmiş, Konur-Alp Batı Karadeniz dolaylarına, Akçakoca İzmit dolaylarına, Abdurrahman Gazi Yalova dolaylarına akınlar yaparak Yalova, Akyazı, Mudurnu, Pazaryeri Ermeni Pazarı, Sapanca Ayangölü, Kandıra ve Samandıra fetihleri yapılmıştır. Karesi Beyliği'ndeki hükümdarlık kavgasında arayı bulmak amacıyla, önce 1342 senesinde Ulubat, Karacabey ve Kırmastı kalelerini fethetmiştir. Sonrasında ise, önemli bir askeri kuvvetle 1345 senesinde Karesi seferine çıkmıştır. Böylelikle Karesi Beyliği'ne ait geniş topraklar ve Balıkesir, Manyas, Edincik ve Erdek kentleri Orhan Gazi idaresine geçmiştir. Orhan Gazi, bir iç isyan sonrası imparatorluk tahtına geçen 6. Yannis Kantakuzenos'la kurulan yakın ilişkiler münasebetiyle Bizans'a yardım etmeye başlamıştı. 1344 senesinde Selanik'teki vali Yannis Apokosus durumlara hakim olamamış ve bağnaz fanatikler olarak anılan bir parti tekrar idareyi eline almıştı. Sırp kralı 4. Stefan Duşan tekrar Bizans aleyhine dönmüş ve tüm Makedonya'yı istila etmek niyetiyle Seres kalesini kuşatma altına almıştı. Onun için 1345'in ilk aylarında 6. Yannis Kantakuzenos Orhan Bey'le yakın ilişkiler kurmak için temaslara başlamıştır. Yakınlık kurmak maksadıyla Kantekuzanos, biraz Türkçe öğrenmiş, iki hükümdar birbirleriyle yakın şahsi bağlantı kurmuşlar ve Orhan Bey'le şahsi görüşmeleri sırasında birbirinden güzel 3 kızını da Orhan Bey'le tanıştırmıştır. İkinci kızı olan Teodora'yı Orhan Bey ile evlendirmek için anlaşmışlardır. 1352 senesinde Yannis Kantakuzenos'un ortak imparator olan 5. Yannis Palaiologos ile arası açılmış ve 5. Yannis, Edirne'de hüküm süren Matteos'a Sırplar yardımı ile hücum edip şehrin idaresini eline almıştır. Buna karşılık 6. Yannis Kantakuzenos damadı Orhan Gazi'den askeri destek istemiştir. Orhan Gazi bunun üzerine komutanlığını oğlu olan Süleyman Paşa'nın yaptığı bir büyük Osmanlı birliğini 6. Yannis emrine girmek üzere göndermiştir.
Bu Osmanlı Birliği ile takviyeli Bizans ordusu Bizans İmparatoru 6. Yannis başkomutanlığı altında Edirne'ye yürüyüp bu şehri kurtarmıştır. Aynı Osmanlı Birliği birkaç ay sonra bir karışık Sırp-Bulgar ordusunu, donmuş olan Meriç Nehri kıyılarında yenik düşürmüştür. Orhan Bey, son yıllarında Osmanlı Devleti'nin idaresini, oğlu Şehzade Murat'a bırakarak hayatını Bursa'da geçirmiştir. Ölüm nedeni ve yılı hakkında tarihçiler arasında ihtilaf bulunmaktadır. Zamanının tarihçisi olan Aşıkpaşazade, Orhan Bey'in Süleyman Bey'le aynı yılda, 1358'de, öldüğünü yazmaktadır. Bazı tarihçiler 1360 yılında 79 yaşında iken vefat ettiğini bildirirler ve diğerleri ise ölümünün 1362'de olduğunu belirtir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.